Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Satranç çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü çalışmamızda Rock'u konuşacağız. Rock nedir? Rock nasıl yapılır? Rock yapmamızı engelleyen durumlar neler? Bunları konuşacağız. O halde başlayalım. Rock çalışmaya başlamadan önce hatırlamamız gereken şeylerden bir tanesi de şahın nasıl hareket ettiği. Önceki çalışmalarımızda konuşmuştuk ki şah sadece bir adım hareket ediyor. Ülkenin kralı olmasına rağmen sadece bir adım. İster sola, ister sağa, etrafındaki komşu karelere sadece bir adım hareket edebiliyordu. Ta ki o kareler güvenliyse. Diğer hatırlamamız gereken şey ise kalenin hareketi. Kale, hatırlarsak düz hareket ediyordu, dikey ya da yatay. Ama eğer engel varsa bu engelin üzerinden atlayamıyordu. Artık Rock'a başlayabiliriz. Rock, şahla kale arasında olan özel bir harekettir. Yani şahla kalenin dansı diyebiliriz. Rock yaparken şah kaleye doğru yaklaşır ve kale dolaşıp yanı başına gelir. Dikkat edersek burada şah ve kale arasında 2 kare boşluk var. Diğer tarafta şahla kale arasında 3 kare boşluk var. O zaman kırmızı kaleye yakın kale, yeşil kaleye de uzak kale diyelim. Çünkü burada arada 3 birim boşluk, diğer tarafta 2 birim boşluk var. Yakın kaleyle de uzak kaleyle de Rock yapabiliyoruz. Önce şaha dokunuruz ve şahı kaleye doğru bir değil 2 adım yaklaşırız. Normalde biliyoruz ki şah sadece bir adım hareket ederdi. Eğer şahı biz 2 adım kaleye doğru yaklaştıysak Rock yapıyoruz demektir. Kaleye doğru 2 adım yaklaştık ve kale dolaşıp yanı başına geldi. İşte bu Rock. Şimdi de uzak kaleyle yapalım Rock'u. Biliyoruz ki normalde bir adım gidiyordu şah. Ama Rock yaparken +1. Yani 2 adım kaleye yaklaşacağız ki şahı 2 adım yaklaşmamız demek Rock yapıyoruz demek. O halde şahı kaleye doğru 2 adım yaklaştık ve kale dolaştı yanı başına geldi. Rock eğilimi bu. Şah'tan bahsettik. Şah ve kaleler arasında olan özel bir hareket. Rock'un bizim için avantajları neler? Öncelikle şunu biliyoruz ki şah normalde bir adım hareket edebiliyor. Rock yaparken 2 adım hareket etti. Yani şahla daha fazla hareket etme şansı elde ettik. 2. Kale taşların üzerinden atlayamıyordu. Ama Rock yaptığımız zaman kale şahın üzerinden atlayıp yanı başına geldi. Normalde kale taşların üzerinden atlayamıyor. Bir diğer avantajımız kalenin taşların üzerinden atlama şansı elde etmesi. Biliyoruz ki satranç oynarken sadece tek bir hamle yapabiliriz. Ya ben piyonla oynadım. Ya ben bir kere daha oynamak istiyorum deyip ikinci bir taşla oynayamayız. Çünkü her seferinde tek bir taşı hareket ettirmemiz gerek. Rock yaparken önce şahı yaklaşıp sonra da kaleyi dolaştığımız zaman, Rock yaptığımız zaman şahı savaşın kızışacağı merkezden uzaklaştırmış olduk. Artık şahımız daha güvende, daha mutlu.
Rook'un bizim için diğer bir avantajı, rook yaptığımız zaman arkadaşlar kale merkez savaşında ben de varım deyip merkezi daha iyi kontrol etmemize destek olabilir. Ayrıca şimdi de uzun rok yapalım. Uzun rok yaptığımız zaman da kale merkez savaşında ben de varım diyor. Uzak kaleye yaptığımız rok, yakın kaleye yaptığımız rok kısa rok olarak adlandırılır. Burada dikkat etmenizi istediğim bir ayrıntı var. Bir tanesinde şah kalenin hemen yanı başına kadar geliyorken öbüründe yanı başına kadar gelemiyor. Burada şahın hareketi önemli olan, kaleye doğru 2 adım yaklaştı ve kale dolaşıp yanı başına geldi. Yani arkadaşlar kısa rok yaparken de uzun rok yaparken de şah 2 adım hareket edecek. Burası daha uzun. 3 adım hareket edeyim demeyecek. İkisinde de kalesine doğru 2 adım yaklaşmış olacak. Sıra beyazda. Beyazlar rok yapmak istiyor. Yakın kalesiyle rok yapmak istedi. Kaleye doğru 2 adım yaklaşıp rok yapamaz. Çünkü pist müsait değil. Yani şah ve kalenin arasında engel var arkadaşlar. Bu durumda yani rok yaparken hem şahla hem kaleyle ikisini aynı anda tutup hızlıca yapacağız anlamına gelmez. Rok yaparken önce şahı tutacağız ve şahı kaleye doğru 2 adım yaklaşmak demek rok yapıyorum demektir. Şahı bıraktıktan sonra kaleyi alıp yanı başına getirebiliriz. Yani satranç oynarken bazen 2 taşı birden tutuluyor rok yaparken. Hem şahı hem kaleyi, bir eliyle şahı, bir eliyle kaleyi. Şimdi kara şaha bakalım. Kara şah rok yapmak istiyor. Beyazlar uzun rok yaptı. Kara şah da dedi ki ben de uzun rok yapmak istiyorum. Kalesine doğru 2 adım yaklaşıp rok yapamaz. Çünkü arada engel var. Yani dans için pistin müsait olması gerekiyordu. At burada. Bir de diğer kalemize bakalım. Diğer kaleyle arası boş. O zaman siyah şah diğer kalesine yaklaşmak istedi. Kaç adım gidiyoruz? Kaleye doğru 1 artı 1 2 adım ve kale dolaşıp yanı başına geldi. İşte böylece siyahlar da rokunu tamamladı. Siyah şah da mutlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.